Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bu şirin bal kabağını öreceğiz. Gördüğünüz gibi bu bal kabağı için ihtiyacımız olan malzemeleri göstereceğim şimdi. Şapka için yine siyah bir ip kullandım. Amigurumi için kullandığınız herhangi koton iplerden birini kullanabilirsiniz. Yine süs için bu tonlarda yeşil bir ip. Kabağımı oluşturmak için de kiremit renginde bir yine amigurumi için kullanılan koton iplerden kullandım. Tüm örgüm boyunca 2.20 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Yine işlemeler için ihtiyacımız olan şey iğne ve siyah ip olacak. Yine ben şapka için kullandığım ipin malzemesinden gözleri işleme yaptım. Ve kabağı doldurmak için bir miktar elyaf'a ihtiyacımız olacak. Malzemelerimiz hazırsa birlikte örmeye başlayalım. Evet, önce kabağımı yaparak başlıyorum. Kabak için kullanacağım ipimin rengini aldım. Şimdi sihirli halka yaparak başlayacağız. İpimizi diğer ipimizin üzerine attık. Tığımızı geçirdik. İpi aldım, sabitledim. 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğnemi tamamladım. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Kapattım. Şimdi her ilmeği çift batarak ilmek sayımı 16'ya çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İlk artırma işlemimi tamamladım. Benim ipimin ucu biraz kaçtığı için şurası çirkin duruyor. Neyse. Her ilmeği çift batarak artırdım. İlmek sayımı 12'ye çıkardım. Şimdi bir ilmek belirleyici koyalım. Artırmalarımızla şaşırmayalım. Bundan sonra her ilmeğimizi BLO yöntemiyle öreceğiz. Yani ilmeğimizin arkasından alacağız. Önde çizgiler kalsın diye. Kabak o şekilde daha şık görünüyor. O yüzden bundan sonra örerken arkadaki ilmeği alarak öreceğiz. Öndeki kalacak. Şimdi bir sık iğne örüp bir artırma yapacağız. İşlemimi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet, artırma işlemi tamamladım. Şimdi diğer sıraya başlıyorum. Diğer sırada da 2 tane sık iğne örüp bir tane artırma yapacağım. Artırdım. 2 sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Evet, artırma işlemi tamamladım. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. Yani 3. kez artırma işlemi uygulayacağım. Bu sefer de 3 sık iğne ör, bir artır yapacağız. 1 2 3 Şimdi artırıyorum. 4 ve 5. Bir, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu artırma işlemini de tamamladım. Şimdi şöyle yapacağım. 2 tane sık iğne aldım. Ördüm. Şurada 2. Bir tane artırdım.
Bundan sonra 4 tane sık iğne örüp bir artırıp sıra sonuna geldiğimizde 2 tane sık iğnemiz boşta kalacak. 2 sık iğneyi öreceğiz. Yine 4'te 1 artırmış olacağız ama artırmaların şekli daha yayvan dursun diye çift sayılarda bu şekilde bir ayrım yapıyoruz. Şimdi 4 sık iğne ör bir artır yapacağız. 1 2 3 4 tane ördüm. Yine aynı şekilde 5. ilmeğe çift batıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğim. Evet, buradaki artırma işlemini de tamamladım. Şimdi yine tek sayılı artırmaya geçtiğimiz için direkt doğrudan 5 sık iğne ör, bir artır yapıyorum. 3 4 ve 5. Şimdi artırma işlemini uyguladım. Sıra sonuna kadar artırıyorum. Evet, 5 sık iğne ör bir artırda tamamladım. Şimdi 6 sık iğne ör bir artıra geldim. Yine çift sayıda artırma olduğu için 1 2 3 tane ördüm. Artırdım. Bundan sonra 6 tane örüp artıracağım. Sonunda 3 tane düz sık iğnem kalacak. Onları da örüp sıramı tamamlayacağım. Şimdi 6 tane örüp bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6'yı ördüm. Hemen bir tane artırdım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, artırma işlemlerini uyguladıktan sonra hiçbir artırma eksiltme işlemi yapmadan düz bir şekilde 5 sıra boyunca ördük. 1 2 3 4 5 5 sıra boyunca ördük örgümüzü. Şimdi bundan sonra artırdığımız kadar eksilteceğiz. Fakat 3 sık iğne bir eksilt işlemini uyguladıktan sonra bekleteceğiz. Daha fazla eksiltme yapmayacağız. Sonra kabağımızın içini dolduracağız. Sonraki işlemleri zaten birlikte yapacağız. Şimdi siz de 5 sıra boyunca düz örme işlemini tamamlayın. Tamamladıktan sonra 6 sık iğne ör, 1 eksilt. Daha sonraki sırada 5 sık iğne ör, 1 eksilt. Sonraki sırada 4 sık iğne 1 eksilt yapıp son olarak 3 sık iğne 1 eksilt yapıp kabağımızın içini dolduruyoruz. Şimdi ben düz örme işlemini tamamladım. Artık eksiltme işlemine geçiyorum. Takıldı. Geçirdim. Şimdi 6 sık iğne ör 1 eksilt yapacağım. 3 sık iğne 1 eksilt yapıp doldurduktan sonra tekrar görüşelim. Evet, 4 sık iğne ör 1 eksilt sıramı yaptım. Az daha fazla küçülmeden önce bir miktar elyaf yerleştirmekte fayda var. 3 sık iğne 1 eksilt yaptıktan sonra da iyice doldururuz. En son zaten artık örmeyi bırakacağız. İğne ile birlikte kapatacağız kabağımızı. Şeklini iyi vermek için de böyle yayvan kısımlarını böyle sıkı elyaf yerleştirirseniz daha güzel duruyor. Elyafı az olduğunda dolgunluğu da hoş durmuyor. O yüzden sıkı bir şekilde doldurmakta fayda var. Dolduralım. En son 3 sık iğne ör bir eksilt yapalım. Tekrar buluşalım. Evet, 3 sık iğne ör bir eksilt yaptım. Biraz fazla açık kaldığını düşünüyorum. O yüzden 2 sık iğne ör bir eksilt daha yapacağım şimdi. Sırama devam ediyorum. 1 2 şöyle eksiltiyorum. Eksilttim. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne ör bir eksilt yapacağım. Evet, 2 sık iğne ör bir eksiltimi de yaptım. Artık ilmek belirleyicime ihtiyacım olmayacağı için bunu çıkartacağım. Çıkarttım. Gördüğünüz gibi doldurdum. Yeterli doygunluğa ulaştığını düşünüyorsanız doldurmayı bırakabilirsiniz. Biraz sık olmasında fayda var. Ben biraz daha yerleştireyim. Evet, yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bundan sonra
İpimizi biraz uzun keseceğiz. Çünkü kabağın yanlarındaki o çiziklerini oluşturacağız dikerken. O yüzden biraz ipe ihtiyacımız olacak. Biraz uzun keselim. Kestik. Kestikten sonra büyük bir iğne yardımıyla kapatma ve süsleme işlerini yapalım. İpimizi çıkardık. İğneye geçiriyorum. Geçirdim. Şimdi şöyle sırayla ilmeklerin ön tarafındaki yerden iğnemi geçiriyorum. Bakın öndeki ilmeklerden alıyorum. Sırayla. Geçirdim. Devam edeceğim sıra sonuna kadar. Önden geçirdim. İpler karıştı. Düğüm olmuştu. Burayı bir çekelim. Devam ediyorum. İp uzun olunca biraz bu tarz sıkıntılar olabiliyor yaparken. Sorun değil ama. Geçtim. Geçtim. Az kaldı. Son bir ilmek. Bir. Ve bitti. İpimi geçirdim. Şimdi çekiyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi kapandıktan sonra bu ortada kalan kısımdan iğnemi geçiriyorum. Aşağıda tam karşısından, yani tam sihirli halkamın ortası dediğim yerden ipimi geçiriyorum ve çekiyorum. Çekiyorum ki burası basık olsun. Basık olduğunda kabağın şekli daha iyi duruyor. Çektim. Şimdi ipimi buradan atıyorum. Yine aynı geçirdiğim noktadan iğnemi geçirip yine çıkardığım noktanın, çıkarabiliyorsam hemen o noktadan, çıkaramıyorsam hemen yanından bir yerden çekiyorum. Çekiyorum. Bakın. Kabağın bu çizgilerini oluşturmak için aslında bunu yapıyoruz. Yeterli şekle ulaşacağını düşündüğüm yere kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Geçirdim. Göz kararı mesafelerde ayarlıyoruz. Yine geçirdim. Kaymasını engelleyelim. Devam ediyorum. Daha kalın bir iple de yapabilirsiniz. Bazı amigurumi ipleri ince olabiliyor. O yüzden böyle delik delik görüntülere sebep veriyor. Bu benim kullandığım ip de biraz inceydi. O yüzden öyle görünüyor olabilir. Daha kalın iplerle de yaparsanız daha büyük bir tığla ebatı da büyük olacaktır. Ama bu aksesuar amaçlı olduğu için ebatının yeterli büyüklükte olduğunu düşünüyorum ben. Son ipim kaldı. Kabağın şeklini vermek için. Son kez geçiriyorum. Bakın.
Gördüğünüz gibi kabağın şekli, bu boğum boğum duruşu oluştu. Son olarak yandan bir yerden iğnemi geçiriyorum. İpimi sabitleyeceğim. Buradan tekrar yukarı çıkıyorum. Çıktım. Yine buradan da bir yerden geçirip, yani dikiş kapatıyor gibi ipimizi sağlamlaştırıyoruz yaptığımız işlemle. Başka herhangi bir amacı yok. Geçirdim. Şöyle bir de düğüm atıyorum. Kapattım. Kestim. Atabiliyorsanız elinizi düğüm atın. Ben de alışkanlık olmuş. Ben yapıyorum bunu genelde. Şimdi bir tane daha kesiyorum. Kestim. Onu zaten daha sonra kapatacağız. Kabağımızın şekli oluştu gördüğünüz üzere. Eğer siz benim yaptığım modeli uygulamak istemezseniz de, kabağımızın şekli zaten oluştu, sadece kabak kullanmak isterseniz de buraya yapraklarını yapabilirsiniz veya tarçın kabukları koyabilirsiniz, süsleyebilirsiniz, aksesuar olarak da kullanabilirsiniz bunu. Ama benim uygulayacağım modeli yapacaksak şimdi sıradaki işleme geçelim. Kabağımızın şapkasını yapalım, sonra buraya ifadeler yapacağız zaten hep birlikte. Kabağımız tamam. Şimdi şapkamıza geçelim. Şapkamız için de siyah renkte bir ip kullanacağız. Yine amigurumi için kullanılan ipler. En başta söylemiştim. Yine aynı numarada tığ kullanacağım ben. Yani cadı şapkası dediğimiz şapkadan yapacağız aslında burada. Hazırsak başlayalım. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 5 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Siyah olduğu için biraz belli olmayacak gibi ama bir sık iğne ördüm, bir artırdım. Yine bir sık iğne ördüm, bir artırdım. Bir tane sık iğnem kalıyor zaten, ona da bir tane sık iğne yaptım. Evet, şimdi 2 sıra boyunca 2 sıra düz öreceğiz. Artırma eksiltme yapmayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 dışarıda kalsın, elime takılmasın. Bir sıra daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ördüm. İlmek belirleyicim şimdi buraya alıyorum. Siyah olduğu için mutlaka ilmek belirleyici kullanın. Çünkü insanın gözü seçmeyi biliyor koyu renk olduğu için. Kesiyorum. Şimdi yine bir sık iğne ör, bir artır yapacağım. Bir sık iğne ördüm, bir artır yaptım. Bir sık iğne ördüm, bir artır yaptım.
Bir sık iğne ördüm, bir artır yaptım. Son bir sık iğnemi de düz ördüm. Yine ilmek belirleyicimi son ilmeğime takıyorum. Şimdi 3 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. Artırma eksiltme yapmayacağım. Siz de 3 tur 1 2 düz bir şekilde örünüz. Evet arkadaşlar, 3 turumu da ördüm. Yine ilmek belirleyicimi son ilmeğimi alıyorum. Yine bir sık iğne ör, bir artır yapıyoruz. Bir sık iğne ör, bir artır. 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 Dediğim sıramı tamamladım. Şimdi 5 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Önce 2 ördük, sonra 3, şimdi 5 sıra boyunca düz öreceğiz. Hiç artırma eksiltme yapmıyorum. 5 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğim. Düz örgü turlarımı tamamladım. Şimdi araya süs olsun diye bu renkteki ipimi kullanacağım. İsterseniz mor da kullanabilirsiniz. İsterseniz yeşil. Şimdi yeşil ipimi aldım. Son 2 sık iğnemi kapatmadan önce 2 tane ilmeğim kalmıştı. Şimdi ilmek yeşille birlikte alıyorum. Siyah kalsın, sonra yine devam edeceğiz zaten. Sıkıladım. Yeşille de bir sık iğne ör, bir artır yapıyorum. Evet, son artırmamı da yaptım. Sıra sonuna geldim. Şimdi bir çizgi halinde durmasını istediğim için yeşille geçtim. Şimdi tekrar siyaha döneceğim. Yeşil kesebiliriz. Bu şapkamızın üst kısmı şu şekilde duracak işte. Hangi şekli vermek isterseniz kullanırken. Yine aynı şekilde ilmek geçişimi yapacağım. Siyahla kapatayım. Şimdi artık şapkamızın alt kısmını oluşturacağız. Bunu oluştururken de dışarıdaki ilmekten alıp sık iğne örmeye devam edeceğiz. Yani FLO yöntemi dediğimiz yöntemle yapacağız. Bakın, dışarıdaki ilmekten aldım, içerideki kaldı. Önden örüyorum. Önden ördüm. Bu ipim kalsın, sonraki sırada saklarız onu. Yine önden aldım. Evet, bu turumuzu da tamamladık. Şimdi her ilmeği çift batıp artırma işlemi uyguluyoruz. Şapka kısmımıza geçtik. Yani şapkamızın alt kısmına daha doğrusu. Her ilmeği çift batıyoruz. Evet, yine sıra sonuna geldik. Yine her ilmeği çift batarak sıra sonuna geldik. Şimdi bu sırada da bir sık iğne bir artır, bir sık iğne bir artır yapacağız. Biraz şapkamız dalgalı dursun diye sürekli artırma işlemi uyguluyoruz aslında. Bir sık iğne ördüm, bir artırdım. Bir sık iğne ördüm, bir artırdım diye sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Artırma işlemimizi tamamladıktan sonra son kez
bir tur düz bir şekilde örüyoruz ki dalgalarımız belli olsun diye. Şimdi ben birinci turumun sonuna doğru yaklaştım. Artırma eksiltme yapmadım. Düz bir şekilde bir sıra örüyorum. Evet, sıra sonuna geldi. Gördüğünüz gibi şapkamızın böyle bir şekli oldu. Şöyle bak. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunu kabağımıza yan bir şekilde dikeceğiz. Yani yandan dikeceğiz şöyle. Tam ortalı dikmeyeceğiz. Şapkayı. İsterseniz eğip bükebiliyorsunuz. Nasıl kullanmak isterseniz. Şapkamızda böyle. İpimizi keselim. Sıramızı kapatalım. İpimizi keselim. Şapka işlemimizi de tamamlamış oluyoruz. İplerimizi daha sonra saklarız zaten. Şapkamızı da tamamlamış olduk. Evet, şapkamızı tamamlamıştık. Şapkamıza böyle bir iki salkım yapıyoruz. Bu salkım yapmak için de ben yeşil renk kullandım. Yapacağımız şey çok basit. 10'ar tane zincir çekip CC yöntemiyle geri dönüyorum buraya. Sonra tekrar 10 tane zincir çekip tekrar CC yöntemiyle geri dönüyorum. Böyle bir şekil oluyor. Direkt buraya dikiyorum zaten. Ayakla kollarda da aynı işlemi uygulayacağız. Bunu yapmak için de yine siz de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Şimdi kollar ve bacaklar için de yapacağımız işlem çok basit. Hemen ipimi alıyorum. Ayaklar için 21 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane zincirimi çektim. İpimi alıyorum. Hemen ikinci zincire 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Yaptım. Daha sonra yukarıya kadar ilmeklerimi kaydırarak ilerliyorum. Bakın, batıyorum, ipi alıyorum, diğerinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum. Şapkanın püskülü için de aynı işlemi uygulayacaksınız. 10'ar tane zincir çekerek. Bacaklar için 21, kollar için de 11 tane. Yine kol için de ikinci zincire 3 tane yarım trabzan yapacağız. Şuradaki yaptığımız işlemin aynısını kollara da yapacağız. 2'şer tane yapılacak bundan. Sonra yüz işlemelerine geçebiliriz. Evet, sonuna geldim. Şöyle zincir çekerek kapatıp uzun kesiyorum dikiş payı kalsın diye. Sonra 11 tane zincir çekip kolları yapıp diktikten sonra görüşelim. Evet, kollarını ve ayaklarını da diktik gördüğünüz üzere. Siz de hizalayıp karşılıklı orantılı bir şekilde dikebilirsiniz. Bu şekilde duracak zaten bıraktığınızda ayaklarda kollar. Yani kamera yukarıdan gösterdiği için tam belli olmuyor. Ama şöyle bakarsanız eşit bir şekilde dikip sabitleyebilirsiniz. Dilerseniz şapkayı da dikebilirsiniz. Ben şimdi böyle görüntüsü net olsun diye şapkayı toplu iğnelerle sabitledim. Yine yüzüne şekil vereceğiz. Bunun için ilk başta da söylediğim etamin ipi veya işleme ipini de hangisini kullanıyorsanız siyah bir ip işimizi görecektir. Şimdi biraz siyah bir ip alalım. İğnemize geçirelim. Evet arkadaşlar, diğer işlemlerini tamamladık. Şimdi göz işlemesini yapacağız. Gözü böyle hafif gülümsüyormuş şekli vereceğiz.
baktığımızda. Yine kalın bir ip kullandım ben. İsterseniz şapkayı ördüğünüz iple kullanabilirsiniz veya göz işlemesi için daha kalın bir ip kullanıyorsanız yine onunla yapabilirsiniz. Şimdi bura görünsün diye ben ilk gözü yaptım. Hem çok kolay, zor değil bu şekli vermek. Şimdi iğnemizi hizalayarak bu delikten çıktık. Çıktıktan sonra 1 2 3 dördüncü sık iğneye batmışım ben. 1 2 3 4. Dördüncü sık iğneye iğnemi geçiriyorum. Şimdi yine yukarıdan hizalayacağım bunu. 2 sıra üste çıkıp ortalıyorum. Yani şöyle yapıyorum. Şuradan çıktım. Çıktım. Şöyle alayım ipimi. Çıktım, ipimi çekiyorum. En son kapatmadan önce iğnemi geçirdim. Bakın hizaladım ve gözü tamamladım. Gördüğünüz gibi gözümüzün şeklini oluşturduk. Bunu bitirdikten sonra da yine yan tarafta gözünüzü hizalayarak çıkarsanız iki tarafı da aynı şekli verirsiniz. İpinizi kesmenize gerek yok. Böyle gülen bir ifade verdik. Ağız yapmayı düşünüyorum. Az da bu şekilde ip uzun bir şekilde bir üst sıradan bence getirelim. Burası çok aşağı oluyor çünkü. Bir üst sıradan çıktım. Böyle hizalıyorum. Bakın. Tam buradan. Yine orada gözün ortasından çıkmıştım ya. Buradan. Yine karşı tarafa geldim. Şimdi direkler oluşturacağım. Onun için hemen altındaki delikten çıktım. Hemen üstündeki delikten geçtim. Yan taraftan devam edeceğim. İpimi çekiyorum. Kısa kısa uzunlukta oluşturmakta fayda var. Çok uzun durduğunda yüzü kaplıyormuş gibi oluyor. Güzel olmuyor. Çıktım. Hemen bu sık iğneye batıyorum. Çektim. Aslında yan taraftan çıkmam gerekiyordu burada. Şurada yan taraftan çıkayım. Yukarıdaki sık iğneye battım. Yine çaprazdan çıkıyorum. 4 çizgi oluşturdum ben. Gördüğünüz gibi böyle bir ağız şekli oluştu. Bu ortadaki çizgi kaybolmasın diye yapmadım. İsterseniz siz de 5 tane yapabilirsiniz. Şimdi görüntüsü bu şekilde oldu. Aşağıdan bir yerden ipimi çıkartıyorum. Düğüm atıyorum. Düğüm attığım yerin biraz yukarısından kesiyorum. Daha sonra orayı içeriye saklayacağım. Evet, bal kabağımızın ifadesini de oluşturduk. Tüm işlemlerini tamamladık. Son hali bu şekilde. Şapkasını da dediğim gibi dikebilirsiniz. Ben şimdi güzel görünsün diye toplu iğneledim. Daha sonra dikeceğim. Ayakları, kolları, bunları da bu şekilde dikerseniz bal kabağımızı tamamlamış olacağız. Tüm işlemlerimizi tamamladık. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayınız. Yine istediğiniz tarifler olursa yorum kısmına bırakın. Ben sonraki videolarımı tasarlarken yorumlarınızı göz önünde bulundurarak tarifler oluşturmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.